kurabiyesi yapacağız. Evet. Şans kurabiyesi içindeki güzel falları kim yazdı dersiniz? Ben. Dahan. Biraz da onun yazışıyla ilgili de küçük kesitler göstereceğim size. Çok komik şeyler yazdım. Evet, esprili şeyler yazdı Dahan bizim için. Merhaba Dahan, senden çok önemli bir şey istiyorum. Ne istiyorum bil bakalım. Bu kağıtları koyduğuna göre fal kurabiyesinin içindeki kağıtları fallarını yazacağım. Evet, içinden geldiği gibi şanslı, şanssız bir sürü şey uydurabilirsin. Şans kurabiyelerin falları senin elinde. Tamam, hemen yapıyorum. Evet, bakalım neler yazacaksın. Bugün şanslı günün. Güzel. Başka bir tane hazırla bakalım. Şimdi yavaşça bir iyi bir kötü yazacağım. İstersen iki iyi bir kötü yaz. Olasılık artsın. Evet. Şimdi ikinciyideyiz. Sarı giyerse şanslı mı olacak? Hı hı. Tamam. Dur olur da yazayım. Şimdi kötü kısma geldik. Bu. Gün. Sakın. Sakın kırmızı giyme. Şansın gider. Teşekkürler. Sen şimdi bunların hepsini bizim için yaz, tamam mı? Hadi görüşürüz. Ben şimdi size malzemeleri sayayım. Sonra daha karışım yapmaya başlayacak. Malzememiz 1 yemek kaşığı tereyağı, Sarısı olmayan yumurta. 1 adet yumurta beyazı, 1 çorba kaşığı süt, Sanırım bu... 1 tutam tuz, Ben şeker Hı hı. diyecektim. 4'te 1 bardak şeker, 3'te 1 bardak un, bir de vanilya. Şimdi un hariç her şeyi karıştırma kabına koyacağız. Mikserle yüksek devirde çırpacağız. Bunları daha yapacak. Bu yumurta, bu boş öyle mi? O boşa sonra lazım. O zaman ilk önce yumurta beyazını dökmek istiyorum. Hemen bunu dökelim. Sonra bu bir tutam tuzu. Sonra bu tereyağıydı değil mi? Evet. O zaman tereyağını. Sonra 4'te 1 bardak şekerimizi. Şimdi sütümüzü. Ve zaten başka kalmadı. Evet. Ve unu dökmüyoruz. Evet. Tepesi daha sağlam. Ben dökeceğim. Dök hadi. Al. Salla. Bu arada sizinle yemek yaparken çok eğleniyorum. Daha şimdi bunu Sanırım bastıracağım. güzelce karıştır. Hangisine basayım? Turbo mu yoksa buna mı? Vallahi hepsi turbo çalışıyor zaten. Çok dandik bir hareket. Baksana. Çalıştır. Gerçekten bunu evlendir yerine aldım, hayatımda böyle saçmalık görmedim. Yemin ediyorum. Evet, değil mi? Tereyağında yedi mi sence? Birazcık daha yedi.
Evet. Çılgın aletle işimiz bitti. Şunu bir O alayım ben. aletten nefret ettim. Evet, bir tane normal alet alacağım. Tam bir delilik bu. Şimdi bunun içine unu ekleyeceğiz. Unu ekledikten sonra da Peki anne de bir şey söyleyeceğim. Buradan kaç tane kurabiye yapabiliyoruz? Bir mi? bir değil de kaç çıktığını ben de bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz. Tamam, ben unu dökerim. Unu döküp bununla karıştıracaksın. Çok Normal eğlenceli. insan eşyasıyla. Evet, sonunda. Bir eline de tut istersen. Ya da ben. Onun gibi diye garip garip sesler çıkarmıyor. Nasıl gidiyor bakalım bir. Tamamdır. Şimdi daha kurabiyenin %90'ını yaptı. Fallarını yazdı. Şimdi bir yemek kaşığının biraz daha azı kadar bu karışımdan alıyorum. Böyle tepsime döküyorum. Ben Ve incecik dökebilir olacak miyim şekilde. kızım? Bu kısım ben bir deneyeyim. Güzel oluyorsa sen de denersin. Ben de ilk kez yapıyorum çünkü. Tepsiye 2-3 taneden fazla koymayın. Piştikçe yenisini koyun. Çünkü Çok zor. bunlar fırından yumuşak çıkıyorlar. Sonra siz kıvırdıktan hemen sonra sertleşiyorlar. Yani 5-10 tane aynı anda pişirirseniz Yetişemezsiniz. yetişemezsiniz ve falı içine koyamazsınız. Yasta güzel bir kurabiyeniz olur. Tadı güzel olur bir tek. Ama içinde ne fal olur ne de fal kurabiyesi diye adı geçer. Daha sırf bu kurabiye yemek için bile bazen Çin restoranına gitmek istiyor. Şimdi ben şu koyduğum 2 taneyi göstereyim. Hemen. Şöyle yassı bir şekilde. Şimdi 175 derecede ısıttığım fırına koyuyorum. Kızarık olana kadar fırında tutuyorum. Sonra çıkarıp içine falı koyup hemen katlamam gerekiyor. Şimdi fırına koyalım ve görelim. Biz şimdi fırının başında bekliyoruz. İlk kez yaptığımız için. Sizden daha bile güzel gözüküyor buradakinden. Açık gözüküyor. Evet. Daha fırının başını bekliyor. Şimdi çok hızlı davranmam gerekiyor. Hadi. Kaseler ne için birazdan göreceğiz. Hadi. Şimdi falı var burada. Oh. Heh. Seni de koy çabuk. Şimdi bunu böyle ikiye katlıyoruz. Şuradan alayım bir. Hadi katla. Sıcak. İkiye katlıyoruz. Sonra bu ikiye katlanmışı da bunun içine böyle kıvırarak koyuyoruz. Çok sıcak. Evet. Sonra ikinciyi kurtarmak için Anne ilk önce bir koy spatulayla falı. alıyoruz. Falı koyuyoruz. Falı koyuyoruz. Katılaşmadan ikiye katlıyoruz. Ve kıvırıp bunu da böyle kasenin içine büyük bir şekilde yerleştiriyoruz. Evet. İşte şu şekilde. Tamam. Az az pişirmemizin sebebi bunlar soğuyunca katılaştığı için pişenler katılaşmadan bu kıvırma işlemini yapabilmek. Demek ki kase şu kıvrıklığı tutturmak için birazcık büyüktü. Ben böyle küçük kaselerimi aldım, reçel kaplarıma. Böyle kıvrılmış bir halde koydum. Soğuduğunda katılaşacak. Kolay bükebilmek için, sertleşmeden katlayabilmek için tepsiye en fazla 2'şer tane koyun demiştim. Ama 2 tane olduğunda da sorun oluyor. Aslında tek koyun. Çünkü biri bu renge geldiğinde diğeri hala beyaz kalmış oluyor. İkisini aynı anda almış oluyoruz. Ve dolayısıyla beyaz kalan da yumuşak oluyor.
Dahan o halde yemeği pek sevmedi. O yüzden tek tek koyun ve bu renge gelene kadar bekleyin. Tek tek yapın. Biraz zamanınızı alacak ama daha güzel sonuç alacaksınız. Güzel olmuş. Dünkü denemelerimizde daha az pişirmiştik. Güzel olmamıştı. Çok pişirmek lazımmış, değil mi? Hı hı. Açıyorum. Biraz daha solda durursan kadraja alamayacağım seni. Evet. Ne çıktı? Yatakta Leon Tree şarkısını Bulut Baba'dan sözlerini Ve arkası? Şarkıyı söyle. Bence yaparsın. Hayır ben de Ve yapamam. videomuza güzel bir renk katar. Şanslı rengin kırmızı. Oo, çok iyi. Bir önceki fal kurabiyemde başka sipariş etmiştik. Yine rengim kırmızı çıkmıştı. Gerçek.